Bugün Ayvalık'tan Yunanistan'ın en yakın adalarından biri olan Midilli'ye gidiyoruz. Ulaşımımızı Jalem Tur'un feribotuyla sağlayacağız. Biz özellikle yoğun yaz sezonunda oluşabilecek pasaport ve check-in sıralarını hesaba katarak yaklaşık 1,5 saat önce limana geldik. Eğer bir rötar yaşanmazsa yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuğun ardından Midilli'de olacağız. Bu tamamen günübirlik bir gezi olacak. Sabah gidip akşam döneceğiz. Dönüş feribotumuz 17.45'te. Yani bütün günü adayı keşfetmeye ayırabileceğiz. Bu arada adaya kapıda vizeyle giriş yapacağız. Bu turla ilgili merak ettiğiniz diğer detayları açıklamalara bırakıyorum. Şimdiye kadar Midilli ile ilgili izlediğim videoların büyük çoğunluğunda insanlar ya birkaç gün konaklamış ya da araç kiralamıştı. Biz ise biraz farklı bir şey yapalım dedik. Acaba araç kiralamadan sadece yürüyerek Midilli'nin tarihi merkezini gezmek mümkün mü? Bir günde nereler görülebilir, nerelerde yemek yenir, gerçekten değer mi? Bugün bunların hepsini birlikte deneyimleyeceğiz. Hazırsanız yolculuk başlasın. Midilli'deki ilk durağımız Safo Meydanı. Burası adanın en hareketli buluşma noktası. Kafeler, restoranlar ve liman boyunca uzanan sahil yürüyüşü de buradan başlıyor. Meydan adını M.Ö. 6. yüzyılda Midilli adasında yaşamış dünyanın en önemli lirik şairlerinden Safo'dan alıyor. Aşk ve doğa üzerine yazdığı şiirlerle tanınan Safo'nun eserleri yüzyıllardır edebiyat dünyasını etkilemeye devam ediyor. Meydanda bir heykeli de var. Feribottan indikten sonra yürüyerek sadece birkaç dakikada ulaşabileceğiniz için Midilli'yi keşfetmeye başlamak adına en güzel noktalardan biri burası. Safa Meydanı'ndan sonra rotamızı Midilli'nin en canlı caddesi olan Ermo Caddesi'ne çeviriyoruz. Burası aslında eski Osmanlı çarşısının bulunduğu bölge. Midilli yaklaşık 450 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı. Bugün mağazalar, kafeler ve yerel dükkanlarla dolu hareketli bir alışveriş caddesi olsa da yürürken adanın Osmanlı döneminden kalan izlerine rastlayabiliyorsunuz. Yunanistan'da kahve kültürü gerçekten günlük hayatın merkezinde. İnsanlar kahvelerini alıp hemen çıkmıyor. Saatlerce aynı masada oturup sohbet etmek oldukça normal. Eskiden ülkenin en popüler yaz kahvesi hazır kahveyle yapılan köpüklü frappeymiş. Ama bugün özellikle iyi kahvecilerde onu büyük ölçüde Freddo Espresso almış durumda.
Cappuccino versiyonu için az önce bahsettiğim kahvenin üstüne soğuk köpürtülmüş süt ekleniyor. Ben hazır kahve tercih etmem. Bu yüzden frappe yerine espresso bazlı kahveleri tercih ettiğim için seçimim Freddo Cappuccino oldu. Eğer Yunanistan'a gelirseniz klasik frappe'ye ek olarak bunu da denemenizi öneririm. Bir de tabii ki Yunanistan'da Yunan kahvesi oldukça yaygın. Cezvede pişirilen kahve Osmanlı döneminden günümüze uzanan ortak bir kahve geleneğinin parçası. Modern anlamda ne Türkiye ne Yunanistan vardı. Hazırlama yöntemi Osmanlı İmparatorluğu'nda geliştirilip yayıldı. Günümüzde Türkiye'de Türk kahvesi, Yunanistan'da Yunan kahvesi olarak afiyetle içiyoruz. Yürüyerek sadece birkaç dakika içinde Midilli'nin en etkileyici yapılarından biri olan Aziz Terapin Kilisesi'ne ulaşıyoruz. İlk bakışta tek bir mimari tarzda inşa edilmiş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Kilisede Bizans, Gotik, Barok ve Neoklasik mimarinin izlerini aynı anda görmek mümkün. Bu yüzden Midilli'nin en karakteristik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Çan Kulesi sayesinde şehrin neredeyse her yerinden görünebiliyor. Bugün adanın en önemli Ortodoks kiliselerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şu an Midilli'nin simgesi haline gelen kaledeyiz. Bizans döneminde temelleri atılan, Cenevizliler ve Osmanlı tarafından genişletilen bu dev kale yaklaşık 1500 yıldır adanın en önemli savunma noktası. İlk surların temeli 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu döneminde atılıyor. 1462'de Fatih Sultan Mehmet'in Midilli'yi fethetmesiyle kale Osmanlı egemenliğine geçiyor ve top teknolojisine uygun yeni burçlar, camiler, hamamlar, medrese, depolar ve çeşmeler ekleniyor. Arkeolojik bulgular buranın antik çağda da kutsal alan olarak kullanıldığını gösteriyor. Merkezden yürüyerek 15 dakikada ulaştık. Güneşin tepede olduğu bir zamanda yorucu bir rota. Özellikle çocuklu aileler bu rotayı es geçebilir ama kale etrafında restoranlar çok iyi. Buradan sonra iyi bir yemek molası için değerlendirilebilir tabii ki. Şimdi sıra günün en keyifli kısmında öğle yemeği için deniz kenarında bir tavernaya geldik. Yunan mutfağında paylaşarak yemek kültürü çok yaygın. Midilli, Ege Denizi'nin ortasında olduğu için deniz ürünleri oldukça taze. Yanında feta peyniri ile gerçekten klasik bir Yunan sofrası oluyor. Bence Midilli'ye gelip saatlerce koşturarak gezmek yerine böyle bir masaya da mutlaka zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü bu adanın ruhu biraz da yavaşlamakta saklı.
Biz Türkçe'de buraya Midilli diyoruz ama adanın Yunanca adı Lesvos. Midilli adını başkenti Mitilini'den alıyor. Bugün feribotla indiğimiz şehir adı Mitilini, yani adanın başkenti. En büyük yerleşim yeri ve ana limanı. Günübirlik gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu zamanını burada geçiriyor. Midilli, Kuzey Ege'nin 3. büyük adası ve Ayvalık'a en yakın Yunan adalarından biri. İki kıyı arasındaki mesafe bazı noktalarda yalnızca yaklaşık 10 kilometre. Bu yakınlık sayesinde ada yüzyıllar boyunca Anadolu ile yoğun ticaret ve kültürel etkileşim içinde olmuş. Bugün sokaklarda yürürken Osmanlı eserleriyle neoklasik Yunan yapılarını yan yana görebilmemizin nedeni de tam olarak bu çok katmanlı tarih. Ayvalık'tan Midilli'ye feribotla günübirlik gitmeye değer mi? Bence kesinlikle evet. Öncelikle size tavsiyem mümkünse hafta içi ve bayram gibi yoğun dönemlerin dışında gitmeniz. Sabah da Ayvalık Liman'a yaklaşık 1,5 saat önce gelirseniz sıranın en önlerinde olabilirsiniz. Eğer 2 kişiyseniz küçük bir tüyo vereyim. Biri pasaport sırasında beklerken diğeri bilet, check-in ve liman vergisi işlemlerini halledebilir. Yurt dışı çıkış harcını online bankacılıktan birkaç dakika içinde ödeyebiliyorsunuz zaten. Midilli'ye vardığınızda kapıda vize başvurusu yapanların pasaportları görevliler tarafından alınıyor. Daha sonra isminiz anons edildiğinde içeri girip biyometrik işlemleri tamamlıyorsunuz. Kapıda vize yolcuları Schengen veya yeşil pasaport sahiplerinden farklı bir gişeden geçiyor. İlk bakışta sıra çok uzun görünebilir ama bizim tüm işlemlerimiz yaklaşık 30 dakikada tamamlandı. Bu tamamen şans mıydı yoksa hafta içi gitmenin avantajı mıydı bilmiyorum ama bizim deneyimimiz oldukça rahattı. Feribotlar klimalı ve oldukça konforlu. Erken binip yerinizi aldıktan sonra biraz dinlenebilirsiniz. Dönüşte de yaklaşık 1,5 saat önce Midilli Liman'daydık. Bu kez sadece pasaport kontrolü olduğu için işlemler çok daha hızlı ilerledi. Feribota erkenden binip günün yorgunluğunu atma fırsatı bulduk. Son bir tavsiye, dönüş yolunda acıkabilirsiniz. Yanınıza mutlaka su ve küçük atıştırmalıklar da alın. Bizim deneyimimiz oldukça keyifli ve sorunsuz geçti. Eğer siz de günübirlik Midilli'ye giderseniz deneyimlerinizi bana yazmayı unutmayın.